Evet, bu Fidan'dı. Şükür bulmuşlardı onu. Ama Fidan'ın olup olmadığına emin değillerdi. O yüzden çok dikkatlice yanına yaklaşıyorlardı. Fidan ayağa kalkıp onlara doğru döndüğünde hepsinin nutku tutulmuştu. Ya Rab, bu nasıl bir delirişti? Bu nasıl bir sınavdı? Hızlı adımlarla Mehmet'in üzerine yürüyüp hiddetle yakasından kavramıştı. Mehmet neye uğradığını şaşırmış, iğrenerek kafasını yana çeviriyordu. Öyle kötü kokuyordu ki telef olmuş hayvanlardan bile Fidan daha kötü kokuyordu. Her tarafı pislik içindeydi. Bir yandan Mehmet'i sarsıyor, bir yandan da bağırıp duruyordu. Sizin yüzünüzden hepsi gitti. Bana çok kızdılar. Ne güzel bir şenlik vardı. Hepsi kaçtı. Hepsi diyerek kardeşi Mustafa'ya saldırıyordu. Dua okumasını istemiyordu. Sanki deli kuvveti vardı Fidan'da. Öfke dolu kan çanağına dönmüş gözlerini Figen'e diktikten sonra saklanırsan saklan, seni bulacaklar. Seni aciz zavallı, öleceksin. Parçanı dahi bulamayacaklar. Leşini köpeklere yedirecekler diyerek yere yığılmıştı. Hamdolsun ezan okunuyordu. Tüm bu olanlara ezan bir son vermişti. Fidan'ı kucakladıkları gibi tandıra götürmüşlerdi. Annesi alelacele biraz su ısıtmış, tertemiz yıkamıştı Fidan'ı. Yatağa yatırıp sıkı sıkı üzerini örtmüşlerdi. Kim bilir ne kadar üşümüştü. Ne kadar korkmuştu kızı. Fidan derin bir uykuya dalmıştı. Mehmet apar topar imamın yanına gitmişti. Gece olanlardan sonra durum daha da aciliyet kazanmıştı. Lakin gittiğinde imamın olmadığını söylemişlerdi. Ama bu öğlen eve geleceğini söylemişlerdi. Az da olsa sevinmişti Mehmet. Yüksek ihtimalle başka köyde yaşayan yüksek ilimli sahibi hocayı getirmeye gitmişti. Eve gidip annesine durumu açıklamış, onun rahatlamasını sağlamıştı. Şüphesiz hepsi çok korkuyordu ama Figen korkudan ölüp ölüp diriliyordu. Ölmekten değil de en çok işkence etmelerinden korkuyordu. Fidan'ın söylediklerini bir türlü atamıyordu kafasından. Duyduğu bir tıslamayla yerinden bağırarak sıçramıştı Figen. Yılanın tıslamasını duyduğu anda ayağa fırlamıştı Figen. Ayakta tepinerek şalvarını silkeliyordu bir yandan. Fatma kadın omuzlarından sarkmış bir bardak su zorla içilmişti. Soran gözlerle Figen'den bir yanıt bekliyordu. Yutkunarak oturduğu yere bakıp yılan tıslaması duyduğunu söylüyordu. Mehmet ve Mustafa bunu duydukları an yerdeki tüm minderleri ters düz edip aramışlardı. Ama odanın içinde hiçbir şey yoktu. Uykusundan bir an için uyanan Fidan kafasını Figen'e çevirerek kahkaha atmaya başlamıştı. O kadar çirkin bir gülüşü vardı ki tırsmamak elde değildi. Sonra aniden gülüşüne son verip uyumaya devam etmişti. Vakit bu arada öğle saatine biraz geçmişti. Kapı çalındığında herkesi bir sevinç almıştı. Bu gelenler köyün imamı ve diğer hocaydı. Başında yeşil bir sarık olan iri yarı heybetli biriydi. İlmi o kadar yüksekti ki nam salmıştı. Cübbeli hoca diyorlardı ona. Yüzünden nur akan bu zat belli ediyordu bilgeliğini. Daha içeri girer girmez yüzünü düşürmüştü bile. Elinde ağır gibi görünen büyükçe bir çanta vardı. Bu aynı zamanda onun epey hazırlıklı geldiğini gösteriyordu. İkram edilen çayı içerken bir yandan da ev ahalisini inceliyordu. Bir ön hazırlık gerekiyordu. Mehmet de yanında oturması için işaret etmişti eliyle. Çantasından yavaş yavaş malzemeleri çıkarmaya başlamıştı. Bir takım malzemeler Mehmet'e verip başka odaya koymasını söyledi. En çok dikkat çekense sarı ve oldukça eski gibi duran kalın bir kitaptı. Çantasından çıkardığı yeşil bir beze kitabı sarıp odaya götürülmesini söylemişti. Bu kitabın neden ayrıca bir beze sarıldığını anlayamamışlardı. Ama bunu anlayan tek kişi imamdı. Ayrıca bu bez oldukça göz alıcıydı. Üzerine dualar işlenmiş, değişik resimlerin yer aldığı figürler vardı üzerinde. Köy imamı her ne kadar olayı anlatsa da Cübbeli yine de küçük bir seans yapacaktı. Küçük seansı evin diğer odasında yapacaktı. Mehmet'le birlikte odaya geçip kalan malzemeleri de yerleştirmişlerdi. Bu odada tek eksik 3 büyük boy aynasıydı. Aynı boyda onlarca mum, çeşit çeşit otlar vardı. Evde aynı olmadığından Mehmet ve Mustafa köyde aynı arayışına çıkmışlardı. Kısa sürede bulup getirmişlerdi. Artık her şey tamamdı. Cübbeli Hoca imam da dahil kimseyi istememişti yanına. Seansa başlamadan önce hazır ettiği muskaları Mehmet'e teslim etmişti. Ama kesinlikle muskaları takmamaları gerektiğini tembihlemişti. Cübbeli Hoca deve ve sahabelerin resmedildiği bakır kaba dualar eşliğinde kağıtlar atıyordu. Daveti gerçekleştirmiş, seans bitmişti. Bu küçük seans kötü geçmişti. Eğer bu böyleyse kim bilir akşam neler olacaktı. Aynalardan biri kırılmış, etrafa parçaları dağılmıştı. Sandığından daha büyük bir belaya bulaşmışlardı. Moralsiz bir şekilde kalkıp içeridekilerin yanına gitmişti. Hoca mindere oturur oturmaz şakaklarına olmaya başlamıştı. Müthiş bir baş ağrısı peyda olmuştu. İmam dediğinde haklı olduğunu, Cübbeli Hoca'yı böyle görünce daha iyi anlamıştı. Şüphesiz her davet tehlike arz ediyordu. Ama bazıları hayatından edebiliyordu insanları. Düşünce deryasından çıkıp olanları izah etmesi gerekiyordu. Onu en iyi anlayabilecek kişi olan imama bakıp kafasını olumsuzca iki yana sallamıştı. Odada bulunanlar açıklama bekliyordu. Tek umutları Cübbeli Hoca'ydı çünkü. Cübbeli derin bir nefes alarak anlatmaya başlamıştı.
Cübbeli Hoca anlatmaya başlamıştı. Söyleyeceklerim sizi umutsuzluğa itmesin sakın. Lakin umutlandırmasın da. Bela sizin düşündüğünüzden daha büyük. Özellikle bu üç kızımızdan ikisinin şimdiye kadar sağ olması bile şaşırtıcı. Bunları davet eden ve eliyle mumu söndüren bu iki kızcağız için hiç umudum yok. Ama yine de uğraşacağım bu işi çözmeye. Diğer kızımız Aynur sadece korkutulmuş. Onun işi çok kolay. O yüzden seansa girmesine bile gerek yok. Yazdığım muskalardan birini takacak ve ömrü billah çıkarmayacak üzerinden. Evine gidip sırlı dualarla kapladığım muskayı bir yere gizleyeceğim. Sonra kızımız Allah'ın izniyle düzelecek. Evinde çocuğu olmasın diye eskiden yapılmış büyü gördüm. Onu bozduğum an kızımız kavuşacak inşallah istediği çocuklara. Fidan ve Figen için elimden ne gelirse yaparım. Lakin hiç umudum yok diyerek susmuştu. İmam en baştan zor olduğunu anlamıştı. O yüzden bu hocayı getirmişti. Eğer Cübbeli bu işi çözemezse daha da kimse çözemezdi. Hangi kabileden olduğunu biliyordu bu şerlilerin. Cübbeli derinden aldığı nefesle devam ediyordu kaldığı yerden. Genelde İmam ve Mehmet'e bakarak konuşuyordu. İmam efendi, Fidan kızımız şeytanın soyundan olan cinlileri davet etmiş, insanlara büyük nefreti olan bir kabiledir. Bunların kini o kadar büyüktür ki insanın 7 ceddinden intikam alır. Bir anlaşma yapıp çözebilirdik. Ne yazık ki onlardan birinin ölmesi olanaksız kılıyor anlaşmayı. İstedikleri tek şey bu iki canı almak. Çok büyük ve kalabalık bir kabiledir. Birinin zarar görmesi tüm kabileyi harekete geçirir. Açıkçası ben de en az sizler kadar korkuyorum. Devam etmem halinde ailem de tehdit ettiler. Allah'ın izniyle hepsi koruma altında. Hiçbirine bir şey yapamazlar. Bu kızları böylece bırakıp gitmeye içim el vermiyor. Şimdilik sadece Mehmet, Mustafa ve Aynur taksın muskalarını. Artık kıyametin kopacağı vakti bekleyeceğiz diyerek büyük seansı kastediyordu. Cübbeli Hoca'nın konuşmasından sonra herkesin rengi kaçmıştı. Fidan irileşen gözleriyle herkesi tek tek inceliyordu. Bakışları bir köşeye sinmiş, ağlayan Figen'e takılmıştı. Figen hemen başına eğmiş, gözlerini kaçırmıştı ondan. Açıkça ondan korkuyor, uzak kalmak istiyordu. Hezeyan içinde ağlamaktan başka bir şey gelmiyordu elinden. O da diğerleri gibi geceyi bekliyordu. Cübbeli Hoca ve Mehmet hazırlıkları bitirmişti. Bu sefer 2 ayna lazımdı. 3. ayna kırılmış ve çıkarılmıştı odadan. Zaten Aynur'un katılmasına gerek yoktu. Son olarak Mehmet seans yapılacak odanın sopasını hazırlayıp çıkmıştı dışarıya. Yemek faslı geçinceye kadar ısınması lazımdı odanın. Hepsi kurulan sofraya oturmuş, karınlarını doyurmuşlardı. Birazdan hepsi diğer odaya geçeceklerdi. Seans vakti gelmiş, odaya geçmişlerdi. İmam hemen kapının dışında bekliyordu. Yuvarlak çember oluşturarak oturmuşlardı. Figan ve Mehmet ortasını almışlardı Fidan'ı. Çünkü Cübbeli'nin dediğine göre Fidan'ı zapt etmek zorunda kalabilirlerdi. Mumlar yakılmış, işlem başlamıştı. Daha 5 dakika geçmemişti ki Fidan çıldırmaya başlamıştı bile. Saçma sapan hareketlerle odadakilerin sinir harbi yaşatıyordu. Hocaya saldıracağı zaman onu tutmaya başlamışlardı. Ağzından iğrenç küfürler dökülüyordu. Kah gülüyor, kah çığlık atıyordu. Parmağıyla odanın bir köşesini gösteriyor, yüzünü mutluluk kaplıyordu. Cübbeli halsiz bir şekilde parmağını alnına bastırıp son nefesiyle dualar okuyordu. İfriti def edemiyordu bir türlü. Fidan'ın alnına her parmak bastığında parmakları yanıyordu. Hem parmakları yanıyor, hem Fidan'ın alnında közle dağlanmış şekilde harfler yazılıyordu. Alnında can yazıyordu. Yazının belirmesiyle hocanın burnu kanamaya başlamıştı. Mehmet ve Figen bir tarafa savrulup yaralanmışlardı. Tüm uğraşlara rağmen kapıda bekleyen imam içeriye girememişti. Kapıyı olağanca gücüyle omuzlasa da açılmamıştı. Var gücüyle Mustafa ve imam Kur'an surelerini okuyorlardı. Odada bulunan aynalar patlamış, küçük yaralanmalara sebep olmuştu. Kapı kendiliğinden açılmış, imam son surette dalmıştı odaya. Her bir köşede inliyor, cübbeli kıvranıyordu. Mustafa ışığı açtığında duvarda yazılanları görmüştü. Her biri bir köşede inliyor, cübbeli kıvranıyordu. Mustafa ışığı açtığında duvarda yazılanları görmüştü. Odanın neresine, içeridekilerin hangisine bakacağını şaşırmıştı. Odanın duvarları bile bildiğin boydan boya yarılmıştı. Seans bitmişti evet. Ama artık Fidan ve Figen içinde geri sayım başlamıştı. Mumlar devrilmiş, ortadaki kilimi tutuşturmuşlardı. Mustafa ve imam hemen battaniye ile küçük alevi söndürmüşlerdi. Ardından imam Cübbeli Hoca'yı içeriye götürmüştü. Burnunda durmayan bir kan vardı. Mehmet hemen burnunu temizlemiş, Cübbeli'yi mindere uzatmıştı. Bilinci yerindeydi ama gücü tükenmişti. Öylece tavana bakıp ağlıyordu. Kocaman adam. Mehmet'in yüzünde ve elinde derin olmayan kesikler vardı. Bir köşeye geçip batan cam parçalarını çıkarıp temizlemişti yaralarını. Cübbeli'nin anlatmasına gerek bile yoktu. Her şey bariz ortadaydı zaten. Umutsuzluk hepsinin ortak hissi olmuştu artık. Cübbeli bir an evvel konuşmak istiyordu. İnanın ben çok üzgünüm. Elimden geleni yaptım ama başaramadım. Cana can istiyor bunlar. Mustafa, sen Figen'i evine bırak gel. Burada kalırsa felaket ikimiz de olur. Sizi bırakıp gitmek içimi sızlatıyor. Lakin kalsam da hiçbir yararı olmayacak.
Figen bundan sonrası için gündüz bile tehlikede. Taktığım muska sadece biraz korkusunu alır. Fidan'ı her daim göz hapsinde tutun. Bir an bile yalnız bırakmayın. Ya başını alır gider ya da vesveseyle kendi canına kıyar. Saat çok geç olsa da benim gitmem gerek artık. Hakkınızı helal edin, beni affedin diyerek imamla birlikte çıkıp gitmişti. Giderken hüzünlü bir eda ile ikide bir arkasına bakıp duruyordu. İşte şimdi bu aile yapayalnız ve çaresizlikleriyle baş başa kalmıştı. Korku tüm bedenlerini sarmış, hayatlarını karartmıştı. İlmi yüksek hoca bile baş edememişken kendileri nasıl başa çıkarlardı? Sessizce bir köşeye çekilmiş ağlıyordu Fatma kadın. Kızı ya delirecekti ya da canından olacaktı. Peki ya Figen? Onu nasıl bir son bekliyordu? Bütün bu sorular aklını kemiriyordu talihsiz kadının. Evde yaz havası esiyordu adeta. Mehmet ne olursa olsun umutla Kur'an'ı okumaya devam ediyordu. En azından böylelikle korkularından arınıyordu. Vakit epey geç olmuş, herkes uykuya dalmıştı çoktan. Dışarıda pusuda bekleyenler hariç. Pusuda bekleyenlerin hiçbir engeli yoktu artık. Bu geceden sonra artık huzuru haram edeceklerdi. Tüm kötülüklerini sergilemek adına sahneye çoktan fırlamışlardı bile. Fidan uyanmış yer yataklarına bakınıyordu. Yanında uyuyan annesine fısıltı halinde seslenmiş ama uyandıramamıştı. Yavaşça ayağa kalkıp Mehmet'in ve Mustafa'nın ayaklarından sarsmıştı. Onları da uyandıramamış, çaresiz kendi gitmeye karar vermişti. Günlerdir doğru dürüst beslenemiyordu. Eli ayağı açlıktan titriyordu. Annesinin şalını omzuna atıp dış kapıyı açmıştı. Tandıra gitmek, bir an önce karnını doyurmak istiyordu. Tandırın asma kilidini açıp hemen ışığı açtı. İçeriye soğuk girmesin diye tekrardan tandırın kapısını kapatmıştı. Tezgahın üzerinde ağzı kapalı olan tencereye yanaştı. Bir taraftan da sağını solunu kolaçan ediyordu. Kapağı büyük hevesle açtığında kapağı fırlatmış yere kapaklanmıştı. Tencerenin içinde ona gülümseyen bir keçi kafası vardı. Yerinden kalkıp tekrar bakmak için tencereye başını uzatmış, can havliyle kapıya koşmuştu. Bu defa keçi ona bağırmış, Fidan'ın aklını almıştı. Kapı dışarıdan kilitlenmiş, tüm uğraşına rağmen açılmamıştı. Bu defa arkadaki koruluğa bakan cama doğru koşmuştu. Camdan atlayıp evin ön tarafına doğru koşuyordu. Dışarıdaki ayaz insan yüzünü kılıç gibi kesiyordu. Arkadan dolanıp ön tarafa geldiğinde 6 basamaklı merdivenlerde oturmuş birini gördü. Arkası dönük olduğu için onun Mehmet olduğunu düşünmüştü. Seslendi vakit adam ayağa kalkmış, Fidan'a doğru döndüğünde onu hemen tanımıştı. Bu adam rahmetli babasıydı. Gözleriyle babasını süzüp ona doğru koşmuştu. İçindeki bitmez özlemi bir an önce gidermek istemişti. Tam sarılacağı anda oldukça büyük olan elleriyle boğazına yapışmıştı. Nefes alamıyor, ayaklarıyla çırpınmaya çalışıyordu. Avazı çıktığı kadar hiddetle bağırmış, Fidan'ı bez bebek gibi bir hınçla yere fırlatmıştı. Fidan'ı yerden almış, yüzünü yüzüne yapıştırmıştı. Derin ve karanlık bir kuyuyu andıran ağzını açmış, bağırmaya başlamıştı. Kısas diye bağırarak Fidan'ı sırtlayıp götürmüştü. Mehmet irkilerek Bismillah hayrolsun inşallah diyerek uyanmıştı uykusundan. İlk işi Fidan'ın yatağına bakmak olmuştu ama Fidan yatağında yoktu. Hemen kardeşim annesini uyandırmış, dışarıya bakmaya çıkmışlardı. Tandır asma kilitle durduğundan oraya bakmadan ağıl ve tuvalete bakmışlardı. Mehmet evin arkasına bakarken Mustafa da annesinin amcasının evine bırakıp gelmişti. İki kardeş Aynur ve Figen'in evlerine de gitmişler ancak bulamamışlardı. Mehmet devamlı Cübbeli Hoca'nın sözlerini hatırlıyordu. Bunlar belli ki pes etmeyecekti. Kardeşiyle beraber camiye gitmişlerdi. Hiçbir şey yapamasa bile en azından imam ya da köylüler bir çare düşünürlerdi. Camiye gittiklerinde sabah ezanı okunmak üzereydi. Ezanla birlikte cemaat namaz kılmış ve ayaklanmıştı. Mehmet herkesi durdurup durumu anlatmıştı. Hızlıca evinde çiftesi olan evden alıp tekrar camiye gelmişti. Herkesi gruplara ayırıp köyün ayrı yerlerini yönlendirmişti imam. Gruplar halinde ayrı ayrı her yere talan etmişlerdi. Hiç kimse birize rastlayamadan meydana geri dönmüştü. Mezarlıktan tutun kuyu diplerine kadar bakılmıştı. Belli ki bu yakınlarda değildi Fidan. İmam Şerlilerin yaptığından emindi. O yüzden mecburen cinlerin yaşadığı yerlere bakmaları lazımdı. Mehmet bir köşeye çökmüş ağlıyor, kendini sorumlu tutuyordu. İmam köylülerle beraber Böğürtlen Vadisi'ne doğru yol almıştı. Kış mevsimi olduğu için ortalık zifiri karanlıktı. Herkesin elinde birer fener vardı. Köyün çıkışına gelmiş, yokuş yukarı çıkmaya başlamışlardı. Ayazın soğukla birleşmesi oldukça zorluyordu yukarı çıkmayı. Aradan 2 saat geçtikten sonra nihayet tepenin en üstüne çıkabilmişlerdi. Ama bu sefer de yokuş aşağı Böğürtlen çukuruna inmeleri gerekiyordu. Yüksekçe iki tepenin arasında yer alıyordu. En az yokuş tırmanmak kadar yokuş aşağı inmekte zordu. Kar durmadan yağıyor, bastıkları yerler kayganlaşıyordu. Aşağı inmeye başlamışlardı. 2 saate yakın uğraşmışlardı. Burası köylünün toplanıp Yağız Böğürtlen topladığı yerdi. Aklı başında hiç kimse gündüz bile olsa tek gelmezdi buraya. Ayrıca buraya yakın olan Kanlıgöl köyü buraya tek gelmemeye ayrı bir sebeple. Kanlıgöl köyüne oldukça yakındı burası.
Köy denilse de ortada köy falan yoktu. Şimdilerde koskoca köyün yerinde köylülerin yattığı mezarlık vardı. Bir kadın yüzünden tüm köylü birbirine katletmiş, ortada köy falan kalmamıştı. Tepeden yokuş aşağı indiklerinde bu koca alanda hiçbir şey görünmüyordu. Artık dışarıya aydınlanmış, daha rahat hareket edebiliyorlardı. Böğürtlen ağaçlarının dalları dereye sarkmış olduğu için önce oraya bakmışlardı. Oldukça dikenli olduğu için aramak biraz zor olmuştu. Her yer aranmış, bir tek büyük taşların ovukları kalmıştı. Bu taşların her biri neredeyse 100 kilo ağırlığındaydı. Devasa büyüklüğünden dolayı saklanmak için ideal bir yerdi. Mehmet bağırarak bulunduğunu haber ediyordu. Fidan ağzı yüzü ve elleri kan içinde öylece orada kıvrılmıştı. Bu mevsimde böğürtlen olmazdı ama fidan dikenlerle yaprakları böğürtlen sanıp yemişti. Kalbi çok yavaş atıyor, zor nefes alıyordu. Kimi çoraplarını vermiş, kimi kabanını vermiş, sıkıcı örtmüşlerdi fidanı. Donmak üzereydi neredeyse ve bilinci kapalıydı. Sırtını alıp köye kadar taşımıştı ablasını Mehmet. Eve geldiklerinde yatağa koyup onu ısıtmaya çalışmışlardı. Isındıkça rengi yerine gelmiş, kalp atışları düzelmişti. Annesi ılık suyla elindeki ve ağız kenarındaki dikenleri temizliyordu. Çok cılız iniltilerle ses çıkartıyordu. Nihayet kendine gelmiş, gözlerini aralamıştı. Geçmiş olsuna gelenler dün geceden hiç bahsetmemişlerdi. İmam ziyaretçiler gittikten sonra Fidan'la konuşmak için kalmıştı. İmam bir bardak suya dua okuyup bir otla karıştırmıştı. İçine attığı ot, ağız içindeki yaralar içinde. Ağzının etrafı oldukça kötü görünüyordu. Yemek yemeden önce içmeliydi bu suyu. Nitekim annesi imamın dediğini yapıp öyle yedirmişti yemeğini. Fidan nefret kusan bakışlarını imamın üzerinde gezdiriyordu. Gayet sakin dururken hızla üzerindeki yorgunları kenara atıp ayağa kalktı. Bakışları normal değil, ayakta öylece duruşu ürkütücüydü. İmam kendisine çok kızgın olduğunu biliyordu Fidan'ın. Ayakta durup hareketler savuruyordu hocaya. Bu hareketlerinin ardından hiçbir şey olmamış gibi yerine gitmişti. Elinden gelse imamı bir kaşık suda boğabilirdi. Her seferinde kardeşleri engel oluyordu buna. Fidan istifini bozmadan Mehmet'e bakıp konuşuyordu. Gözleri irileşmiş, korku tekrar yer etmiş bedenine. Mehmet'e bakıp neden her defasında bu adamı koruyorsun? Sen dün akşam kimi gördüğümü ve bana ne işkenceler ettiğini biliyor musun? Saçımın telinden ayak ucuma kadar nasıl korktuğumu peki? Bilemezsin. Çünkü sen değil ben yaşadım. Saçımdan sürüyerek böğürtlen çukuruna götürdüler beni. Tüm bunları yapan babamın şeklinde bürünen korkunç yaratıktı. Bu adam neden yardım edip kurtarmadı beni? Bu sözleri ben değil yaşadığım korkuya söylüyorum ama. Artık ya bir şeyler yapın ya da beni rahat bırakın deyip ağlamaya başlamıştı. Kimse ona kızamıyordu bile. İmam oldukça üzgün görünüyordu. Fidan'a tekrar anlatma gereği duyuyordu. Yutkunarak sakin bir şekilde bak kızım. Senin bu durumun beni çok üzüyor lakin ben de Cübbeli hocamızla her şeyi denedik. Bir tek şey kaldı denemediğimiz. Lakin sadece biz değil kimse yapamaz bunu. Dediğinde Mehmet'in gözleri umutla parlamıştı. Şimdiye kadar bundan hiç bahsetmemişlerdi. Fidan ile bunu duyduğunda ağlamayı kesip imamın yanına geçip oturmuştu. Hepsi için bir müjde niteliği taşıyordu hocanın söyledikleri. Hoca umutsuz bir bakışla devam etmişti tekrar. Bu bahsettiğim yapabileceğimiz bir şey değil. Bana kalırsa hiç kimsenin taşıyamayacağı büyük bir günah. Hem Fidan hem de diğer kızımız Figen çok tehlikeli bir musallata uğramışlar. Onlarla ancak değiş tokuş yapıldığında anlaşma sağlanır. Yani iki kızımızın yerine iki çocuk adarsak bu musallat biter. Allah korkusu taşıyan hiçbir zat bu günaha girmez. Yapan olursa da iki dünyada yüzü gülmez. Başı beladan hiç kurtulmaz. Aklı başında kimse iki masum çocuğu onlara adamaz. Zaten öyle sıradan bir hocanın yapabileceği bir iş değil. Saatler hatta günler süren tehlikeli bir ayin ile ancak olur. Bunu yapsa yapsa onlarla işbirliği içindeki büyücüler yapar. Bunları anlatmak istemezdim lakin aklınızda soru işaretleri kalsın istemedim diyerek ayaklanmış, gitmek için müsaade istemişti. Aile imamı uğurlayıp ayrı köşelerde derin düşüncelere dalmıştı. Her ne olursa olsun böyle bir vebalin altına kimse giremezdi. Böylelikle Mehmet'in gözündeki umut ışığı yine sönmüştü. Hiç şüphesiz saatler süren ve çok zor olan bu ritüel olmasaydı Fidan tüm gemileri yakabilirdi. Hiç kimse önemli değildi onun için. Sinsi planlar kuruyor, sonra tekrar vazgeçiyordu. Eğer en küçük kardeşi Ahmet orada olsaydı acımadan verirdi onu. Köyde epey çocuk vardı ama büyücü namına kimse tanımıyordu. Aklından bunları geçirip duruyordu. Gün akşama dönmüş, Figen hızlı adamlarla çeşmeye gidiyordu. Elindeki bakraçları doldurup bir an önce gitmek istiyordu. Kış vaktinde hem soğuk hem karanlık olurdu köy. Ama kimsenin dışarıda olmaması onu korkunun kollarına itiyordu. Oysa annesi güğümleri alıp peşinden hemen gelecekti. Suları buz tutması suyun az akmasına sebep oluyordu. Sabırla bakraçların dolmasını beklerken annesine içinden sövüp kızıyordu. Fidan kadar şanslı değildi kendisi. Tüm yaşananlara ve tembihlere rağmen
Figen'in ailesi oldukça ilgisizdi kendisine. Tüm kaygısı artmış, her türlü sesten korkar olmuştu. Figen hayvan sağımında da, çeşmeye suya geldiğinde de, odunlukta da hep yalnız bırakılmıştı. Defalarca ağlayarak yalvarmış, tek kalmak istemediğini söylemişti ailesine. Her seferinde azarı işitip korkuyla sabahlamıştı. Çeşmenin hemen mezarlığın önünde olması dehşete sarmıştı onu. Suyun doluşunu sabırla beklerken bir köpek yanaşmıştı yanına. Köyde köpekler alışkın olduğundan hiç korkmamıştı önce. Lakin köpek pişt dediğinde arka üstü yere düşmüştü. Köylü kadınların yük yıkadığı çeşmeye bağlı olan oluğa düşmüştü. Zemin hem ıslak hem de buz tutmuştu. Canının acımasını aldırmadan köpeğin olduğu yöne bakmıştı tekrardan. Ama baktığında köpek yok olmuştu. Islanmış eteğiyle hızla kalkıp eve doğru yol almaya başlamıştı. Ne doldurmadığı su ne de bakkaçlar umurunda bile değildi. Tekrar dönüp çeşmeye baktığında Fidan'ın olukta oturduğunu görmüştü. Bir önüne bir arkasına baka baka sendeleyerek gitmeye başlıyordu. Koşar adımlarla yürüdüğünde yine yere düşmüştü. Ayağa kalkacağı esnada düştüğü yeri incelemeye başlamıştı. Daha az önce yola düşmüş, şimdi ise olukta bulmuştu kendini. Her çıkmaya çabaladığında yeniden oluğa düşüyordu. Arkasında bir homurtu duyduğunda çabalamayı kesmişti korkusundan. Oturur vaziyette arkasına döndüğünde Fidan'ın yün yıkadığını görmüştü. Fidan'ı görür görmez mesmele çekmişti. Ölüme gittiğini hissediyor, ölmek istiyordu. Fidan elindeki tokaçla yünleri dövüyordu. Bir yandan da bir şeyler mırıldanıyordu. Tokaç da her yüne vurduğunda Figen inanılmaz acılar çekiyordu. Fidan iki elinin yardımıyla doğrulup yüzünü yüzüne dayamıştı. Tarifi imkansız bir korku yaşıyordu Figen. O andan itibaren her yer kapkaranlık olmuştu. Artık Figen geride bıraktığı su bakraçlarıyla anılacaktı. Ailesi nice sonra fark etmiş, Figen'i bulmak için çeşmeye gitmişti ama çeşmede devrilmiş bakraçlardan başka iz bulamamışlardı. Jandarma çağrılmış, her yer didik didik aranmıştı. Figen sırra kadem basmış, adeta yok olmuştu ortadan. Figen'in terlikleri mezarlık tellerine takılı bulunmuştu. İmam kesinlikle musallatın sebep olduğunu düşünüyordu. Çünkü Figen'in canını istiyorlardı. İmam sağ bırakılmadıklarını düşünüyor, en azından kızcağın cenazesini bulup defnetmeyi diliyordu. Aradan 20 gün geçmiş, Figen maalesef bulunamamıştı. Fidan'a henüz söylememişlerdi olanları. Hem yakın arkadaşları olduğu için hem de korkmaması için söylememeleri daha iyiydi. Ama Fidan bilmediği halde Figen'i pencerenin önünde gördüğünü söyleyip duruyordu. En sonunda Mehmet dayanamayıp atlamıştı Fidan'a. Ama şaşırtıcı bir şekilde kahkahalar atıp keyifleniyordu Fidan. Kardeşi Mehmet'e bakıp bu kadar aptal olmanıza şaşırıyorum. Onun kaybolduğunu biliyorum zaten. Benim bilmediğimi nereden çıkardın? Şunu söyleyeyim ki eziyetleri akla zarar. Zavallıya neler yaptıklarını bir bilsen hala arıyorsunuz onu. Yerini söylerim size. Bu sabaha karşı ezan okunana kadar türlü işkenceler yaptılar. Sonra alıp dedikten sonra acımasızca gülüyordu. Eğer ablası olmasaydı Mehmet tekme tokat girişebilirdi Fidan'a. Çünkü çok acımasız ve keyifli gülüyordu. Ama düşününce cinlerin ablasını bu şekilde konuşturduğunu hatırlamıştı. Hınç da ablasına dönüp Figen'in yerini sormuştu. Gayri ciddi bir biçimde belki ölmüştür, belki ölmemiştir. Bu sabaha karşı ezandan hemen önce Çeşmeoğlu'yla mezarlık arasındaki yere gömdüler. Mehmet duyduklarına inanamamış, yine de yaşayabildiğine dair umut taşıyordu. Dışarıya çıkıp camiye doğru koşarak gidiyordu. Camiye varana kadar kaç ev varsa hepsine seslenmişti. Kazma, kürek ve battaniye alıp çeşmeye gelmelerini söylemişti. Camiye varıp imama olanları hızlıca anlatmıştı. İmamla beraber çeşmeye gittiklerinde haber ettiği kişiler hazır şekilde bekliyorlardı. Camide olan cemaat onlarla beraber gelmişlerdi. Jandarmaya haber verilmiş, çeşmenin etrafı kazılmaya başlanmıştı. İmamın küreği yumuşak bir şeye değdiğinde hepsi elleriyle toprağı yeşilemeye başlamıştı. İyice derinleşen toprağın zemininde nihayet bir şey olduğunu görmüşlerdi. Hepsi yaşıyor olması için dua ediyordu. Figen'in saçları göründüğünde imamın yüzü mutsuzluğa bürünmüştü. Dikkatli bir şekilde çıkarıldıklarında "Ya Rab, bu nasıl bir zulümdür, bu ne haldir?" Burada bulunan herkes hiç şüphesiz bu gördüklerini asla unutamayacaklardı. O sırada jandarma gelmiş, Figen'in çıkarılmasına yardım etmişti. Sağlıkçı jandarma yaşadığını söylemişti. Çamur, pislik ve kana bulanmış, beyaz bir beze sarılmıştı Figen. Yeni doğan bir bebeğin kundaklanışını andırıyordu. Kefen bezini açtıklarında dehşete düşmüşlerdi. Figen anadan üryan bırakılmış, bütün vücudu yanık ve derin kesilerle doluydu. Tüm saçları yanmış, tırnakları acımasızca koparılmıştı. Zaman kaybetmeden ilçe hastanesine götürülmüştü. Ancak durumu o kadar ağırdı ki büyük bir ile nakledilmişlerdi. Jandarma büyük bir titizlikle incelemiş, fotoğraflanmış ve köylüyü sorguya çekmişti. Tüm köylü sorgular bitince soluğu camide almıştı. Tüm eller Figen'e dua etmek için açılmıştı. Bu olay çevre köylerden bile duyulmuştu. Geçmiş olsuna gelmişlerdi. Uzak yakın herkes bu olaydan olumsuz etkilenmişti. Herkes şimdi Figen'den gelecek haberi bekliyordu.
Kimsenin morali iyi değildi, bir kişiden başka. Olanlar Fidan'ı biraz olsun etkilememişti. Ancak aradan geçen bir hafta durumu tam tersine çevirmişti. Keyif ve mutluluğun yerini sarsıcı bir korku almıştı. Yine yemeden içmeden kesilmiş, küskün haliyle köşesinde oturuyordu. Ailesi artık bu duruma alışmış, sıradan hayatlarına devam etmişti. Herkes yorulmuş, bir an önce uyumak istemişti. Mehmet her gece olduğu gibi dış kapıyı kilitleyip gelmişti. Anahtarı ipe geçirip boynuna asmıştı nicedir. Fidan'ın evden çıkmaması için bir nevi önlem almıştı. Pencereden kaçmaması için iki erkek kardeş yataklarını cam önüne sermişlerdi. Hatta 2 defa camdan kaçmaya yeltenirken yakalanmışlardı. Fidan hariç herkes uyumuştu. Gündüz korkusu tavan yaparken gece hiç korkmuyordu. Gitmek için can atıyor, evden çıkmanın yollarını arıyordu. Kulağında yine bir uğultu oluşunca onların geldiğini anlamıştı. Dış kapının oradan bir tıkırtı gelmiş ve oraya doğru yönelmişti. Yerden parıldayan anahtarı fark edince sevinçten gözleri parlamıştı. Hemen yerden alıp kapıyı hızlıca açmıştı. Dışarı çıktığında mutluluktan uçmak üzereydi. O andan itibaren insanoğluna ait hiçbir iz taşımıyordu artık. Çıplak ayaklarıyla gelişigüzel yürüyordu. Gelin deresinin oraya kadar gitmişti. Derenin önünde kaynayan kazanlar ve etrafında koşturan çocuklar vardı. Gece karanlığında net görememişti uzaktan. Yaşlandıkça üşümeye ve korkmaya başlamıştı. Geri adım attıkça uzaklaşacağına daha da yakınlaşıyordu. Sabah ezanında Mehmet Fidan'ı görememiş, herkesi uyandırmıştı. Ev halkı artık bu eziyete dayanamıyordu. Büyük bir usanmışlıkla yine aramaya çıkmışlardı. Tüm aramalar boşa çıkmış, onu bulamamışlardı. Tıpkı Figen gibi olacağını düşünüp kahroluyorlardı. Köylüler ve jandarma tekrar aranmıştı ama hiçbir yüz yoktu Fidan'dan. Aradan 10 gün geçmiş, herkes umudunu yitirmişti çoktan. Köye gelen haber herkesi derin bir üzüntüye boğmuştu. Figen ne yazık ki hayata yenilmiş, daha fazla dayanamamıştı. Figen ölmüş, geriye bakraçları kalmıştı. Figen'in ölümü derin üzüntü yaratmıştı köyde. Kalabalık bir toplulukla defnedilmiş, ardından dualar okunuyordu. Kimse de konuşacak hal kalmamış, köylü keder içindeydi. Cami önüne bir araba yanaşmış, herkes taziyeye gelen biri sanmıştı. Oldukça iri yarı olan bir adam içeri girmişti. Selamun aleyküm ağalar. Dün gece kendinde olmayan perişan halde bir kız bulduk. Kendine geldiğinde bu köyün ismini verdi. Hele bir bakın ağalar, bu kız buralı mıdır? Yok değilse jandarmaya teslim alsın kızcağızı diyerek arabaya doğru yönelmişti. Herkes ayaklanıp arabaya doğru koşuşturmuştu. Mehmet hepsinden evvel davranıp umutla arabanın arka kapısını açmıştı. Öylece uzanmış bu kız Fidan'ın ta kendisiydi. Ablasını gördüğü an omuzları sarsıla sarsıla ağlamıştı. Fidan'ı getiren şahıs onları evine bırakıp yoluna gitmişti. Bilinci açık olmasına rağmen tek kelime etmiyordu. Haftalar, aylar bu şekilde geçip gitmişti. Evden devamlı kaçışları artık kesilmişti. Ama hiçbir zaman eskisi gibi olamadı. Çok olmasa bile ara sıra insan içine çıkabiliyordu. Ama musallat hep devam ediyordu. Yıllar geçmiş, Fidan'ın bu halini umursamadan onu evlendirmişlerdi. Fidan şerlerin musallatından hala kurtulamamıştı. Korkunç rüyalar görüyor, seslerini işitebiliyordu. 2 çocuğu olmuş, kendince yaşayıp biliyordu. Ama onun neler çektiğini kimseler bilmiyordu. Özellikle geceleri salonun ortasında çeşitli kılıklarda görüyordu onları. Kah yılan şeklinde, kah köpek şeklinde bürünüp evin ortasında dikiliyorlardı. Fidan bir sabah kocasının tüm uğraşlarına karşın uyanamamıştı. Doktorlar beyin kanaması demişti. Yaklaşık 3 ay bilinci kapalı bir şekilde yoğun bakımda kalmıştı. Yoğun bakımdan çıktığında sol tarafı felç kalmıştı. Bugün bile Fidan'ın bu hali nasıl geldiğini kimse bilmiyor. O gece her ne gördüyse tüm ısrarlara rağmen söylemiyordu. Anlattığı vakit duyanların akıbetinin kötü olacağını söylüyordu. Fidan şu an hala felçli bir durumda. Günlerini bir noktaya sabit şekilde bakarak geçiriyor. Kocası hastalandığı için Fidan'ı baba evine yollamıştı. Çocuklarını elinden almış, Fidan'ı acımadan boşamıştı. Fidan artık gelinler olduğu için baba evinde de istenmemişti. Annesi Fatma Hanım kızıyla ilçeye gidip bir ev tutmuştu. Devletin yardımlarıyla şu an kızıyla beraber yaşıyorlar. Halbuki her şey evlenmek isteyişiyle başlamıştı. Oysa şimdi tüm bunlara değmediğini anlamıştı. Fidan'ın dilinden hiç düşürmediği bir söz var şimdilerde. Siz olun, onlara bulaşmayın.